İzninizle başlatıyorum. Sayın hocalarım, değerli katılımcılar, Sürdürülebilir Yeşil Kampüs webinar serimize hoş geldiniz. Bugün Sayın Profesör Doktor Burak Beyhan ve Sayın Profesör Doktor Feray Koca hocalarımız Muğla orman yangınları kapsamında ekolojik hafıza ve sosyoekolojik dayanıklılık yaklaşımının geliştirilmesi başlıklı konuşmalarını gerçekleştirecekler. Süre sınırımız 40 dakika olup süre biterse tekrar aynı link üzerinden sisteme giriş yapılabileceğini hatırlatmak isteriz. Sorularınızı da chat kısmından bizlere iletebilirsiniz. Buyurun hocalarım. Teşekkür ediyoruz. Evet, bugünkü webinarda 2021 yılında gerçekleşen orman yangınları üzerinden bir çalışmamızı sunmayı hedefliyoruz. Bildiğiniz gibi 29 Temmuz 12 Ağustos tarihleri arasında 15 gün boyunca süren büyük orman yangınlarında Muğla'da ciddi anlamda orman kaybımız oluştu. Bu çalışmada da biz bu kayıpları ortaya koymayı ve ekolojik hafızanın işlerlik kazanması ve sosyoekolojik dayanıklılık geliştirilmesi bağlamında neler yapılabilir bir çalışmayı başlattık. Sunumumuzun içeriği aslında 4 bölümden oluşacak. İlk aşamada Muğla ili orman varlığının Akdeniz coğrafyasındaki geçmişi ve önemi üzerinden bir aktarım gerçekleştireceğim, bilgi aktarımı. Sonrasında ekolojik hafızanın ekodizgi için öneminden bahsedeceğim. Sonraki aşamada Burak hocamız Muğla orman yangınlarının yayılımı üzerine araştırma ve çalışmanın yöntemini açıklayacak. Son olarak da geleceğe dayalı dayanıklılık yaklaşımı nasıl geliştirilebilir? Orman yangını olan alanlardaki kırsal topluluklar sosyoekolojik değişime nasıl uyum sağlayabilir? Soruları üzerinden bir takım strateji önerilerimiz olacak. Aslında bu çalışmamız şu an yayınlandı. Dileyen kişiler, yani daha detaylı bilgi almak isteyenler, ICONARP'ın International Journal of Architecture and Planning dergisinin 10. sayısında, yani ve No 1, Volüm 10, No 1 bakabilirler. Buradaki başlığı da Ecological Memory and Socio-Ecological Resilience Approach within the Scope of Muğla Wildfires başlıklı makale olarak bulabilirler. Evet, Muğla ilinin orman varlığının Akdeniz coğrafyasındaki geçmişine baktığımızda, Muğla ili subtropikal Akdeniz iklimi etkisinde Akdeniz maki ve orman biyomuna sahip. Muğla'da 2000 metre ve üzerindeki yükseltilere kadar genellikle kızılçam, meşe, karaçam ve ardıç karışımı türlerinden oluşan ormanlar yer alırken, 2200 metreden daha yüksek alanlarda ise çıplak kayalık ve açıklık alanlar yer almakta. Muğla'da Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangınlar öncesinde toplam orman alanı 829.309 hektar olarak tespit edilmiş ve il genelinde toplam alanın %68'ini ormanların oluşturduğu veri olarak kayıtlarda var. İğne yapraklı orman miktarı, bu bilgi Colin Land Cover datasından elde ettiğimiz bilgiler bu arada. İğne yapraklı orman miktarı 416.423.46 hektar, geniş yapraklı orman miktarı 17.940.3 hektar, karışık orman alanı 32.140.87 hektar, zeytinlikler 31.109.36 hektar, sklerofil bitki örtüsü 142.173.8 hektar. Bu arada sklerofil bitki örtüsünün tanımını birazcık açayım. Bunlar genellikle sürekli yeşil çalı görünümlü bitki örtüsünü ifade ediyor. Fundalık ve makilikler bu grubun içinde yer alıyor bu arada. Bitki değişim alanları ise 265.575.48 hektar. Bitki değişim alanları da çalılıksı, otsu bitkilerin yer yer ağaçlarla beraber dağıldığı alanları tanımlıyor. Mevcut
daha önceki aldığımız verilerde 2018 yılı verilerinde Corin Land Cover datasında bilgilerimiz bu şekilde. Muğla ili yaz aylarında 40 derecenin üzerinde çıkan sıcaklıklara ulaşıyor ve bu durumda özellikle %10'dan az neme ulaşmasına neden olmakta ve yaz döneminde de geniş alanları etkileyen çok büyük orman yangınlarının oluşmasına sebep oluyor. Bu nedenle orman yangınlarına çok hassas bir bölge kapsamında değerlendirildiğini söyleyebiliriz Muğla ilinin. Akdeniz ekosistemlerinin alçak rakımında kızılçam, Pinus brutia dediğimiz kızılçam ve maki vejetasyonları yer alıyor. Maki vejetasyonlarının kapsamında da zeytin, meşe, keçi boynuzu, melengeç gibi bitkileri sayabiliriz. Maki vejetasyonu coğrafyada bozulan geniş ormanlık alanların mevcut duruma adapte olabilmek için ortaya çıkardığı bir bitki örtüsü aslında. Muğla bitki örtüsünün büyük bir kısmını kızılçamlar oluşturmakta. Özellikle yerleşim yerlerinin çevresinde bozulmuş kızılçam ormanlarının olduğu bölgelerde zaman içinde maki bitki örtüsünün geliştiğinin ve kalıcı hale geldiğini görüyoruz. Bu türler milyonlarca yıldır yangına maruz kalıyor ve yangından sonra kendini hızlı bir şekilde yenileyebilme özelliği geliştirmişler. Bu kuşaktaki kızılçam ormanları yaklaşık 30 yıl içerisinde, makiliklerse 5 ya da 10 yıl içerisinde tamamen eski yapılarına kavuşabilmekte. Kızılçamlar yangın ile ölen türler, yani yeniden yeşermesi mümkün değil. Ancak özellikle kızılçamın olgunlaştıktan sonra 4-5 yıl kapalı olan kozalakları yangın sıcaklığı olan 500 derecelere karşı dayanıklı olmak üzere evrimleşmiş durumda. Tabii yangın esnasında 500 derece çıkan sıcaklıklarda özellikle kozalakların üzerindeki reçinenin erimesi sonrasında kozalaklar açılıyor ve yangın sonrası kozalaklardan çıkan tohumlar ilk yağışlarla birlikte çimleniyor ve ekodizgenin kendini yenilemesinin önünü açıyor. Bu aslında kızılçamların orman yangınlarına karşı kendi evrimini nasıl oluşturduğunu göstermekte ve burada tabii ki ekolojik hafıza kavramı ortaya çıkıyor. Evet, ekolojik hafıza nedir? Ekodizge için önemi nedir? Ekolojik mirası içeren ekolojik hafıza nasıl belirlenebilir? Soruları karşımıza çıkıyor. Biraz ekolojik hafıza nedir onu açıklayayım. Ekolojik hafıza bir ekodizgenin geçmiş evrimsel tarihinin ve deneyimlerinin ekodizgenin gelecekteki ekolojik tepkilerini etkileme yeteneği olarak tanımlanmakta. Geçmiş çevresel koşullar, doğal seleksiyonlar gibi etkiler türlerin genetik yapısını değiştirerek ekolojik hafızayı şekillendirebilmekte. Ekodizgenin içerdiği genetik miras, ekolojik direnci artırarak ekodizgenin kendini iyileştirme gücünü sağlayabilmekte. Ekodizgenin kendini yenileme enerjisi diyebiliriz bir anlamda. Tabii burada bir içsel dayanıklılık kapasitesini oluşturma durumu var. Ekolojik bellek ya da hafıza iki bileşenden oluşuyor. Birincisi bir bozulma rejimine karşı evrimsel adaptasyonları içeren bilgi mirası. İkincisi ise bozulma rejiminin sonrası ekosistemdeki tohumlar, ölü ağaçlar gibi büyük ve abiyotik yapıları içeren gözlemlenen maddi miras. Birincisi bilgi mirası tabii burada mekansal ölçekte uzun zaman diliminde ortaya çıkabilecek bir şey. Ama ikincisi yerel mekansal ölçeklerde çok kısa zaman dilimlerinde gözlemleyebildiğimiz miraslar. Evet, buradaki diyagramda ben döngüyü anlatmak istedim açıkçası. Ekolojik hafıza için ekodizgenin önemini böyle bir tabloyla daha anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Ekodizge doğal ve insan kaynaklı birçok tahribata maruz kalıyor. Doğal kaynaklı tahribatlar hepimizin bildiği gibi depremler, heyelanlar, volkanik olaylar, kuraklık. Orman yangınlarının bir kısmını doğal kaynaklı sayabiliriz, bir kısmını insan kaynaklı sayabiliriz. Doğal kaynaklı orman yangınları da bu kategoride var tabii ki.
buradaki yazdığımız afetler gibi doğal kaynaklı tahribatlar mevcut. Aynı zamanda insan kaynaklı tahribatlar var. Bunlar da sanayileşme ve kentleşmenin artması ile birlikte uzun süreç içinde dolaylı olarak ortaya çıkan iklim değişikliği, küresel ısınma gibi diğer sorunları içermekte. Bazen ekodizgenin karşı karşıya kaldığı tahribatlar çok büyük olabilmekte ve çevresel koşulların tamamen değişmesiyle ekolojik hafıza ve mirasın sürdürülebilirliği zayıflayabilmekte. Söz konusu tahribatlar sonucu ekolojik denge değişse de doğa ve ekosistem var olmaya devam ediyor. Ancak geçmişten geleceğe aktarılması hedeflenen ekolojik mirasta kırılmalar gerçekleşiyor. Tabii bu da ekodizgenin dayanıklılığını sağlayan geri bildirimlerin bozularak ekolojik hafızanın kaybına neden oluyor. Bu da yeni ortama uyum sağlayacak yeni türlerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle ekodizgenin dayanıklılığını destekleyen ekolojik mirasın belirlenmesi günümüzde ve gelecekte ekodizgenin ve yerleşimleri tehdit eden iklim değişimi krizine karşı tutarlı tahminler yapılmasına ve doğru desteklerin oluşturulmasında yardımcı olacaktır. Ancak ekolojik hafızanın tabii kaybolmadan önce tespit edilerek belirlenmesi burada önemli. Ekolojik hafıza tabii nasıl tespit edilebilir? Bu çok kolay bir süreç değil. Çok kapsamlı bir çalışmayı gerektirse de öncelikle mevcut envanterin çıkarılması ve alandaki orman yangınları sonrası değişimlerin tespit edilmesi çok önemli bir hale geliyor burada. Yani bir nevi kaybedilenlerin envanterinin oluşturulması gerekiyor. Ormanlar hangi koşullar altında değişen bozulma rejimlerine karşı dirençli olabilir ve ekolojik hafızanın farklı bileşenleri dayanıklılığı nasıl artırır veya aşındırır? Bu kilit sorulara yanıtlar bulmamız gerekiyor. Biz bu çalışmada açıkçası öncelikle kayıpların, orman yangınındaki kayıpların ne olduğunu ortaya koymaya çalıştık. Şu an sunumumu durduracağım. Burak Hoca çünkü devam edecek bu tespiti nasıl yaptığımız üzerinden. Tekrar merhabalar. Ben de paylaşımda bulunayım, ekran paylaşımı. Çalışmada kullandığımız yöntem, şimdi siz akış şemasını göstermek istiyorum. Ağırlıklı olarak uzaktan algılama yöntemine dayanıyor. Uydu fotoğrafları Landsat 8 uydusundan temin edilen bu uydu görüntüleri kullanılarak yangın öncesi ve yangın sonrası yakın kızılötesi YKÖ ve kısa dalga kızılötesi KDKÖ görüntüleri elde ediliyor. Bir teknik prosedür tamamlanması lazım. Atmosferin tefe noktası düzeltmesi, ATN dediğimiz işlem. Daha sonra da bir sürü endeks var aslında yanmış alanların hesaplanması için. Biz bunlardan normalleştirilmiş yanma oranını kullandık. Yangın öncesi ve yangın sonrası için bu hesaplamaları yapıyoruz. Sonra bu iki oran arasındaki farkı aldığımız zaman bize normalleşmiş yanma oranı veriyor ki bu yanan alanların farklı yanma derecesine göre sınırlarını tespit etmemizi sağlıyor. İsterseniz burada kısaca özetlediğim akış şemasında işlemlerin nasıl gerçekleştiğini birlikte bir bakalım. Şimdi sizlerle paylaştığım yangın öncesi Muğla'nın il sınırları siyah kalın çizgilerle gözüküyor. Komşu illeri de görebilirsiniz. Kırmızı hatlar ilçe sınırlarımızı göstermekte. Bu uydu görüntüsünden yine Landsat görüntüsü. Çok rahatlıkla bulutları da görebilirsiniz mesela. Bir de isterseniz yangın sonrası görüntüye bakalım. Yangın sonrası görüntüde aslında gördüğünüz gibi büyük kahverengi alanlar, yalan alanlar. Muğla'daki yangınlardan sonra çekilen Landsat 8 uydu görüntülerinin
kırmızı, yeşil ve mavi yani 4, 3 ve 2 numaralı bantları kullanılarak QGIS'te oluşturulan bir uydu fotoğrafı bu. Bu fotoğrafta yangın alanları işte sizin de gördüğünüz gibi her ne kadar kahverengi renk ile çıplak gözle ayırt edilmesi mümkün büyük alanlar olarak belirginleşse de daha hassas çözümlemeler için geliştirilen yöntemler var daha önce bahsettiğim gibi. Bu yöntemleri kullanmadan önce yangına maruz kalmış olan alanların yangın öncesi ve sonrası uydu görüntüleri temin edilmesi gerekiyor. Yangın öncesi ve sonrası verilerin alındığı tarihlerde son derece önemli ve mümkün olduğunca da hemen öncesi ve hemen sonrası temin edilirse daha isabetli sonuçlar elde ediliyor. Biz de bu kapsamda sırasıyla 13 ile 20 Temmuz 2021 ve 14 ile 21 Ağustos 2021'de Muğla'nın bütünü için yangın öncesi ve sonrası Landsat 8 görüntülerini United States Geological Survey, USGS, Earth Explorer sitesinden indirdik. Biraz daha yakından bakalım isterseniz bu yangın sonrası görüntülere. Bu Marmaris'ten yanan alanın büyüklüğünü çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Marmaris batısında kalan ve burada da yangın öncesine bakalım. Tüm ormanlık alan batıda kalan neredeyse yanmış. Benzer bir şekilde sizlerle Mazıköy'den başlayıp Ören'e kadar yanan bölgenin uydu fotoğrafını paylaşıyorum. Şimdi bu alanın yangın öncesi görüntüsünü görelim. Çalışmada dediğim gibi NASA'nın Landsat 8 bu 30 metre çözünürlüğe sahip ve Shuttle Radar Topography Mission SRTM GL1 bu da yine 30 metre çözünürlüğe sahip uydu görüntüleri ile Corin Land Cover arazi örtüsü 2018 vektör biçimindeki arazi dosyaları kullanıldı. Landsat 8 uydu görüntüleri yanan alanları ve yanma derecelerini belirlemek için kullanılırken Shuttle Radar Topography Mission GL1 görüntüleri gerçek yüzey alanının hesaplanmasında ve Corin Land Cover verisi ise yangından hasar görmüş alanlardaki yangın öncesi arazi örtüsünün belirlenmesinde kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan idari sınırlar, Harita Genel Komutanlığı'nın internet sayfasından indirilen il ve ilçe sınırlarından derlenmiştir. Yangın alanlarına ilişkin köyler ve mahalleler bazında derlenen bazı özet tablolarımız da var. Burada da Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden temin edilen mahalle sınırları kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler Quantum GIS ve Saga yazılımları ve bu yazılımlardaki özel eklentiler kullanılarak çözümlenmiş ve sizlere gösterdiğimiz görseller üretilmiştir. Bu kapsamda özellikle ön işlemler için Quantum GIS'te Semi Automatic Classification SGP eklentisi kullanılmıştır. İsterseniz Landsat uydusundaki bantlardan biraz bahsedelim. Landsat için 2 ana sensör, operasyonel arazi görüntüleyici, İngilizce kısaltmasıyla OLI ve termal kızılötesi sensörden oluşmakta. Operasyonel arazi görüntüleyici 15, 30 ve 60 metre çözünürlükte 9 spektral band üretiyor. Termal kızılötesi sensör ise 100 metre mekansal çözünürlüğe sahip 2 termal banttan oluşuyor. Biz bu farklı bantları kullanarak çözümlememizin akış şemasında da gösterdiğimiz gibi yanan alanları hesaplamaya çalıştık. Yanan alanları tespite kullanabilecek uzaktan algılama yöntemlerini burada ikisinden ben bahsedeceğim. Bir tanesi normalleştirilmiş bitki fark endeksi, Normalized Difference Vegetation Index İngilizcesiyle, diğeri de normalleştirilmiş yanma oranı, Normalized Burn Ratio. Muğla ili genelinde 29 Temmuz 12 Ağustos 2021 tarihleri arasında yaklaşık 15 gün aralıksız devam eden şiddetli orman yangınlarına değişen yanan ve hasar gören arazi türlerinin büyüklükleri uydu fotoğrafları üzerinden tespit edilmiştir. Muğla'da yanan bölgelerdeki yerleşim alanlarında insan geçim kaynaklarının orman yapısı ve onun işlerini sürdürmesine bağlı olması ormanların ve bütüncül bakış açısıyla ele alınmasını zorunlu kılmakta.
Şimdi bu endekslerin hesaplanmasına ilişkin bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada normalleştirilmiş bitki fark endeksinin formülasyonu görülmekte. Sağlıklı bitki örtüsü klorofil içeriği sebebiyle diğer dalga boylarına kıyasla yakın kızılötesi ve yeşil ışığa daha fazla yansıtıyor. Ancak kırmızı ve mavi dalgayı daha fazla emiyor. Normalleştirilmiş bitki fark endeksi bu bantlar arasındaki farkı orantılayarak bitki örtüsünün yoğunluğunu ölçmekte. Bu kapsamda formülde görüldüğü gibi de hesaplanmakta. Yakın kızılötesinden kırmızı bant çıkartılıp yine bu iki bandın toplamına bölünmekte. Normalleştirilmiş bitki fark endeksi -1 ile +1 arasında bir değer alabilmekte. Canlı bitkiler yüksek indeks değerleri almakta. Bitkilerin 0,1 ile 0,7 arasında değerler alındığı bilinmektedir. Bitkiler kızılötesi bantta yüksek, görünür kırmızı bantta düşük yansıma değeri veriyor. Böylece bitki varlığını ön plana çıkarmak için normalleştirilmiş bitki fark endeksi çok yaygın bir şekilde kullanılabiliyor. Şimdi normalleştirilmiş yanma oranına bakalım. Yanan alanlar ve yanma derecelerinin belirlenmesinde en çok kullanılan yöntemlerden birisi aslında normalleştirilmiş yanma oranı ve bu orana dayanmakta. Normalleştirilmiş yanma oranı hesaplayabilmek için spektrumun formülde görüldüğü gibi yakın kızılötesi YKÖ ve kısa dalga kızılötesi KDKÖ bantlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Landsat 8 uydu görüntülerinde bunlar 5 ve 7 numaralı bantlara karşılık gelmekte. Yeni yanmış alanlarda spektrumun yakın kızılötesi kısmında düşük yansıma ve kısa dalga kızılötesi kısmında ise yüksek yansıma, sağlıklı bitki örtüsünde ise spektrumun yakın kızılötesi kısmında yüksek yansıma ve kısa dalga kızılötesi kısmında da düşük yansıma gösterdiği bilinmekte. Yani sağlıklı bitki örtüsüyle yanmış alanların spektral tepkiler arasındaki fark, spektrumun yakın kızılötesi ve kısa dalga kızılötesi kısımlarında zirveye ulaşıyor. Bu kapsamda da bu yansıda görüldüğü gibi normalleştirilmiş yanma oranını hesaplayabiliyoruz. Şimdi bu bantlardan size örnekler gösterelim Muğla il bütünü için. Burada yangın sonrası yakın kızılötesi bant 5'i görüyoruz. Yanan alanlar daha koyu alanlar olarak belirginleşmekte. Şimdi de kısa dalga kızılötesi yangın sonrası bant 7'yi görüyoruz. Bir de yangın öncesine bakalım. Yangın öncesi bu normalleştirilmiş yanma oranını göstermekte. Az önce sizlerle paylaştığım formülasyon kullanılarak. Normalleştirilmiş yanma oranı -1 ile +1 arasında bir değer alabilmekte. Kullanılan yöntemde bu eşitliği kullanarak öncelikle yangından hemen öncesi ve hemen sonrasının normalleştirilmiş yanma görüntüleri hesaplanmıştır. Ancak bu hesaplamaları yapmadan önce ham olan band 5 ve band 7 verileri üzerinden sunumun bu yöntem kısmının başında belirttiğim gibi atmosferin tepe noktası ITN düzeltmeleri yapılması gerekmektedir. Özellikle duman aerosellerinin önemli etkileri olduğundan yanmış alan haritalama algoritmasını güvenilir bir şekilde uygulayabilmek için atmosferin tepe noktası düzeltmesinin yüzey yansımasının düzeltilmesi gerekiyor. Atmosferik düzeltme normalleştirilmiş yanma oranı hesaplama öncesi uygulanan temel prosedürlerden birisi bu. Bu kapsamda Quantum GIS'teki Semi-Automatic Classification eklentisi kullanarak Landsat ön işlemler ve atmosferin tepe düzeltmesi işlemi gerçekleştirilmiştir. Yangın sonrası normalleştirilmiş yanma oranını görüyoruz şu anda bu formülasyona dayanarak. Bu iki normalleştirilmiş yanma oranı hesaplandıktan sonra yangın öncesi ve yangın sonrası biz son aşamada ikisinin farkını alıyoruz. Yanmış alanları yanmamış alanlardan ayırt edebilmek ve değişimin nicel bir ölçüsünü sağlamak için yangın sonrası için elde edilen normalleştirilmiş yanma oranı görüntüsü yangın öncesi için elde edilen normalleştirilmiş yanma oranı görüntüsünden çıkarılmakta.
ve fark görüntüsü, burada formülü görüyoruz, basit formül elde edilmekte. Normalleştirilmiş yanma oranı fark, -2 ile +2 arasında tanım gereği az önce vermiş olduğum indeks değerlerin kapsamında sınırlandırılmıştır ve tipik olarak normalleştirilmiş yanma oranının 0'dan büyük olması yanmayı göstermektedir. Normalleştirilmiş yanma oranı ayrıca değişken sonuçlarına rağmen yangın şiddetinin bir ölçüsü olarak da kullanılmaktadır. Gerçekten de optik bir bakış açısından bitki örtüsü yandığında görünür ile yakın kızılötesi yüzey yansıması ciddi bir azalma gözlemlenir. Bu kapsamda görgü çalışmalar, pek çok çalışma bulunmakta. İhtiyaçlara göre değişse de yangın şiddeti istemsel olarak yerüstü ve yeraltı organik madde kaybı veya değişim olarak tanımlanmakta. Söz konusu değişikliğin derinliği, bitki örtüsü üzerindeki şiddet derecesiyle ilişkili ve spektral dizinlerin değerindeki bir değişiklik olarak yakalanabilmekte buradaki formülasyonla. Bu kapsamda en çok kullanılan sınıflandırmalardan birisi Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırması tarafından, United States Geological Survey tarafından önerilen sınıflandırmadır. Bu gösterimde de onu görüyoruz yanma derecesi olarak. Yanmamış alanlar aralığı düşük hasar, orta hasar, ağır orta hasar ve şiddetli hasar aralıklarını indeks değerlerine göre bu gösterimden görebilirsiniz. Diğer bir sınıflandırmada European Forest Fire Information Service tarafından önerilen bir sınıflandırma. Aslında iki sınıflandırma arasında temelde çok büyük bir fark yok. Bu yansıda yer alan resimde de normalleştirilmiş yanma oranı farkını görüyoruz. Normalleştirilmiş yanma oranı verisi dikkatli incelendiğinde fark verisi bazı küçük alanların özellikle Fethiye ilçe sınırları içerisinde görebilirsiniz. Yanmış olma ihtimalini görüyorsunuz. Fakat biz olayların olduğu zamandan biliyoruz ki buralarda yanan bir alan yok. Bu tür durumların uydu fotoğraflarının çekildiği dönemlerde gökyüzünün ilgili yerlerde bulutlu olması ya da tarımsal hasat dönemlerine denk gelinmesi gibi nedenlerden kaynaklandığı bilinmekte. Gerçekten de ayrıntılı irdelendiğinde Fethiye'deki durumun özellikle bulutlardan kaynaklandığı görülebilmekte. Şimdi bu işlemin nasıl yapıldığını da aslında anlamak lazım. Yangın alanlarının sınırını daha sağlıklı belirlemek için normalleştirilmiş yanma oranı verisi uydu resimler üzerine oturtulabilir. Ki biz de bunu yaptık. Bulutların ya da tarımsal hasat işlemlerinin neden olduğu yanlış tespitlerde bu kapsamda temizlenmelidir. Bu çerçevede yangın alanlarının sınırını daha sağlıklı belirlemek için normalleştirilmiş yanma oranı fark verisi diğer bir kullandığımız coğrafi bilgi sistemi yazılımı olan SAGA'daki ızgara değerlerinin yeniden sınıflandırılması aracı kullanarak sadece yangın olan alanların sınırlandırılması için yeniden aralıklandırılmış ve oluşan görüntü yine ilgili yazılımın bir başka aracı kullanarak vektörize edilmiştir, sayısallaştırılmıştır. Daha sonra bu sınırlar ilk uydu görüntüsü sizlerle paylaştığımız üzerine oturtularak bulutların ya da tarımsal hasat işlemlerinin neden olduğu yanlış tespitler temizlenmiştir. Şimdi tüm bu işlemler yapıldıktan sonra biz nasıl bir sonuç elde ettik? Burada basit bir döküm görülmekte. Yangın bölgelerine göre hasar kategorisi düşük hasar, orta hasar, ağır hasar, şiddetli hasar ve toplam olmak üzere ve bunların yangın bölgelerine göre dağılımı. Mazören, Bodrum, Milas, geriye kalan diye tanımladığımız alan, az önceki bahsettiğimiz alan dışında Yatağan, Menteşe Kavaklıdere, Marmaris, Köyceğiz ve Seydikemer. Burada da toplamda 57.213.97 hektarlık bir alanın yandığını görebiliyoruz. Şimdi birazdan Feray Hoca bizlerle sonuç kısmına ilişkin bizim çalışmamızın çıktılarını paylaşacak. Ama onun öncesinde çarpıcı olması için bu sınırların tespit ettiğimiz yangın bölgelerinin bir başka veriyle üst üste çakıştırılmış halini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu veride, bu haritada Muğla'daki Basralı alanlar gözükmekte, yeşille gözüken. Bunun üzerine de yanan alanlar üst üste çakıştırılmış durumda. Gördüğünüz gibi maalesef
Marmaris'teki yanan alanların çoğu bizim çambalı olarak bildiğimiz Basra böceğinin yaşadığı alanlar. Büyük bir oranda burayı yitirmiş durumdayız. Keza Mazı köyden başlayıp Ören'e kadar yanan bölgede de büyük miktarda Basralı orman yer almakta. Yani ekonomik bakımından da yangının bölgemize verdiği hasar oldukça büyük. Ben paylaşımı durdurayım Feray Hoca'nın kalan kısmı tamamlaması için. Hocalarım dilerseniz Feray Hoca'nın lafı bölünmesin. 2 dakika sonra kapanacak. Tekrar bu linkte buluşup öyle yapalım dilerseniz. Olur. Evet, daha iyi olur bence de. Süre azalmış görünüyor. Tamamdır. Evet. Yine ben Burak Hoca'nın sunum üstünden elde ettiğimiz verilere dair bazı istatistiki bilgiler de vermek istiyorum. Çalışmanın diğer sonuçlarından biri de Muğla ili kapsamında arazi örtüsüne göre yanan alanların hektar olarak miktarıydı. Bu tabloda da bu bilgilerden bazılarını görebiliyoruz. Muğla ilinde hakim bitki örtüsünün ürünü olan kızılçamların da kategorik olarak içinde yer aldığı iğne yapraklı ormanların en çok hasar gören arazi örtüsü olduğunu tabloda görebiliyoruz. Yaklaşık miktarı %57,4 yüzdeliği var. 32.837,98 hektarlık bir alanı kaplıyor. Ve Menteşe Kavaklıdere yangın bölgesi %27,66'lık bir oran ile en çok yanan iğne yapraklı ormanları kapsamakta. Muğla'da yanan alanların %2,13'ü geniş yapraklı ormanlar. Ancak il geneline baktığımızda ise Muğla'daki tüm geniş yapraklı ormanların %6,8'inin hasar görmüş olduğunu tespit ettik. Muğla'da yanan geniş yapraklı ormanların %99,96'sı neredeyse tamamını kapsayan bir oranın Mazı-Ören yangın bölgesinde olduğunu tespit ettik. Muğla ilinde yanan alanların diğer bir arazi örtüsü %0,81'i zeytinlik alanlarda. Yanan zeytinliklerinde %90,66'sı yine Mazı-Ören yangın bölgesinde. Tarım alanlarının en fazla hasar gördüğü bölge de yine Mazı-Ören yangın bölgesi. Yanan alanların %3,21'i ise sklorofil yani makilik dediğimiz bitki örtüsü. Yine yanan alanların %2,22'si karışık ormanlar. Yanan karışık ormanların ise yaklaşık %50'si Marmaris yangın bölgesinde yer almakta. Çalışma kapsamında yanan alanların oranı %0,08 kesikli süreksiz şehir yapısı. Bu kapsamda en fazla zarar gören alansa 23,66 hektar alan büyüklüğüyle kesikli süreksiz şehir yapısı kapsamında Marmaris yangın bölgesi olmuş. Muğla'daki orman yangınlarında ve ne yazık ki Muğla orman varlığının geniş yapraklı ormanlar, iğne yapraklı ormanlar ve karışık ormanlar toplamından bahsediyorum. Yaklaşık %8'i yitirilmiş durumda. Sunumumun en başında hatırlarsanız ben Orman Bakanlığı'ndan alınan veriye göre Muğla ilinde %68'lik bir orman varlığından bahsetmiştim. Yangınlar sonrasında yani yangınlar esnasında bunun %8'inin yandığını düşürürsek, yitirdiğimizi düşünürsek geriye %60'lık bir orman varlığımız kaldığını söyleyebiliriz. Tabii çıkan sonuçlar söz konusu yangınlarda sadece orman varlığının değil, su kaynaklarının, tarım alanlarının, üretim sahalarının, maden sahalarının, kentsel ulaşım ağlarının, yerleşim alanlarının da zarar gördüğünü göstermekte. Bir bütün olarak ekodizgenin insanoğlunun ürettiği bileşenlerle birlikte hasar aldığını bu sonuçlardan gözlemleyebilmekteyiz.
Orman yangınlarının sonucunda 21. yılda geleceğe yönelik dayanıklılık tartışmaları kapsamında nasıl bir dayanıklılık sistemi geliştirilmesi gerektiği önem kazanmaya başlıyor. Ve burada biz 3 tip dayanıklılık yaklaşımından bahsedebiliriz. Birincisi temel basic resilience olarak geçiyor literatürde. Temel dayanıklılık yaklaşımı. Ekodizgenin ve doğal kaynakların istikrarlı durumunun korunması gerektiğini savunan bir yaklaşım bu. İkinci yaklaşımsa dönüştürücü dayanıklılık yaklaşımı, transformative resilience olarak literatürde geçiyor. Tamamen yeni bir dizgenin oluşturulması ve orman yangını ile insan ilişkisinde derin bir değişimi de beraberinde getiren bir yaklaşım bu. Üçüncü yaklaşım uyarlanabilir dayanıklılık yaklaşımı, adaptive resilience olarak literatürde geçiyor. Dizgenin temel özelliklerini değiştirerek insan topluluklarının ve sosyal sistemlerin yeni ve dinamik koşullara uyum sağlamasını kolaylaştırmak için gerekli miktarda müdahaleyi içeren bir yaklaşım bu. Şimdiye kadar genel hakim uygulama temel dayanıklılık yaklaşımı olarak benimsenmiş açıkçası yıllardır. Ancak iklim değişikliği nedeniyle bozulma öncesi koşullara geri dönüşüm mümkün olmadığı durumlar gerçekleşebiliyor. Toplumların yanlış yönetiminden kaynaklanan ekolojik çöküşlerin ve ekodizge üzerindeki artan insan talebinin üstesinden gelmeye yardımcı olabilecek uyarlanabilir dayanıklılık yaklaşımı bir orta yol olarak aslında başvurulabilir ve ekodizgenin kendini toparlanmasına destek olabilecektir. Orman alanlarının kendini yenileyebilme kapasitesi var olduğu için orman alanlarını kendi haline bırakmak önemli bir seçenek aslında. Yani diğer türlü yanan alanlardan mevcut tüm yanan türlerin kesilerek uzaklaştırılması ve sonrasında fidan dikiminin gerçekleştirilmesi aslında bir plantasyon ve orman bunun sonucunda orman oluşmamakta. Ayrıca Marmaris'teki son 2 senede kış aylarında özellikle görmüş olduğumuz seller, yaşadığımız seller bize yanan orman alanlarının tüm yanan türlerin hemen uzaklaştırılmasının ve kereste haline getirilmesinin sonuçlarını bir nevi gösteriyor. Küresel bir çevre fonu olan aslında çevre kuruluşu olan The Nature Conservancy 2018 ve 2020 yıllarında Kuzey Amerika'da gerçekleşen şiddetli ve büyük orman yangınlarından sonra 2021 yılında orman yangınlarına dayanıklılık kapsamında bir paradigma değişimi gerektiğini belirterek bir öneri raporu sunmuş. Bu raporda tüm orman çalışmaları ile ilgili programlarda önemli ölçüde yatırımları artırmayı, kaçınılan maliyetleri, kamu yararını ve orman yangınlarına dayanıklılık çalışmasının ortak faydalarını vurgulamayı, aşamalı ve parça parça bir yaklaşım yerine ihtiyaç ölçeğini ele almak için bütünsel stratejik bir yaklaşım belirlemek gerektiği gibi bir takım hedefler belirlemişler. Raporda dayanıklılığı artırmak için sosyal, ekonomik ve ekolojik ortak fayda değerini koruyacak bir dizide strateji önermişler. Bunlar istihdam oluşturma, toplumun ekonomik olarak kalkınmasını sağlama, çevresel adaleti ilerletme, altyapıyı koruma, sağlıklı su havzaları ve teminini sağlama, yeşil alanların korunmasını destekleme, vahşi yaşam habitatını restore etme, açık hava etkinlikleri için fırsat oluşturma, orman ve toprak karbonunu koruma, iklim değişikliğine karşı doğal ve işlenebilir arazi çözümleri geliştirme. Orman yangınları tabii sadece fiziksel bir kayıp değil, bölgede yaşayan toplum da ekodizgenin bir bileşeni ve sosyoekonomik anlamda çok zarar görüyorlar. Bu nedenle sosyoekolojik değişime uyum sağlayacak bir dayanıklılık yaklaşımı için ne tür stratejiler gereklidir? Yereldeki koşullar ve değişkenler üzerinden yeniden düşünmemiz gerektiği ortaya çıkmakta ve bu anlamda bizim de sanırım bir paradigma değişimine ihtiyacımız görünmekte. Bu anlamda biz bu çalışma için biz kendi stratejilerimizi açıkçası üretmeye çalıştık. Belki buna ilave edilebilecek çok şey olabilir. Ama temel olarak bu çalışma sonrasında bizim için önemli olan stratejileri şöyle sıraladık.
Orman alanları içerisinde ve çevresindeki yerleşim yerlerinin özelliklerinin, konumunun ve fiziksel tasarımının orman yangınlarının hem olasılığını hem de sonucunu etkilediği ortaya koymuştur. Bu nedenle orman yönetim ve eylem planlarının mekansal olarak oluşturulması, mekansal planlama bilgisi ve arazi kullanımının işlemselleştirilmesini sağlayarak sosyoekolojik dayanıklılık ve afet direncini oluşturmada önemli bir rol oynayacaktır. Yangından etkilenebilecek kaynakların ve varlıkların tespit edilmesi ve planlara işlenmesi sonrasında değişen koşullara göre esnek ve uyarlanabilir bir planlama geliştirilmesi gereklidir. Bu kapsamda uzaktan algılama yöntemleriyle temin edilen bilgiler alandan toplanan verilerle birlikte kullanılarak olası orman yangınları için risk haritaları oluşturulabilir. Dizgeli biçimde üretilecek ve güncellenecek olan bu haritalar mekansal planlamanın bir bileşeni olarak alınan kararlara sadece bir altlık oluşturmakla kalmayıp planlama sürecine dinamik bir girdi oluşturacak şekilde değerlendirilmelidir. Orman yangınlarının hızlı bir şekilde tespit edilebilmesi ve doğru ölçeklerde müdahale edilebilmesi için ön uyarı sistemleri geliştirmek de önemli bir hale gelmekte. Bu nedenle uydu destekli yeni risk haritalama ve modelleme araçlarının acilen geliştirilmesi gereklidir. Geliştirilen görselleştirme ve modelleme araçları ile yanan alanların kapsamının ve ölçeğinin kavranır olması sağlamak önemli hale gelmektedir. Bu kapsamda izleme ve değerlendirme merkezleri kurarak risk haritalama ve modelleme süreçleri ile bu merkezlerde çalışmalar gerçekleştirilebilir. Benzer tür merkezler erken uyarı amaçlı kurulabileceği gibi dayanıklılık çalışmaları kapsamında orman yangınlarının sağlık üzerine etkilerini araştırabilir ve hava kalitesindeki bozulmaları da modelleyebilir. Yanan orman alanlarının sadece o alandan faydalanan toplumların değil, ekodizgenin bir bütün olduğundan yola çıkarak tüm insanlığa ait olduğunu unutmamalı ve mülkiyet sınırları düşünülmeden il ve ilçe sınırlarını aşan bir işbirliği çalışmasına gidilerek tamamlayıcı stratejiler geliştirilmelidir. Orman alanlarında entegre çalışmayı kapsayan disiplinler arası uzman işbirliğini ve bilimsel bilgiye dayalı ekosistem restorasyonunu teşvik ederek ekolojik hafızaya dayalı doğal yangın rejiminin yeniden kurulmasını sağlamak önemli hale gelmektedir. Bahsedilen merkezler bu kapsamda toplumun sürece katılımına ilişkin eş güdümlemeyi de sağlayabilecektir. Yani burada sosyoekolojik sürdürülebilirlik, sosyoekolojik dayanıklılığı artırmak dediğimizde insan topluluğunun çevreyle olan ilişkisi bizim için birinci sırada. Bu ilişkiyi anlayabilmek ve bunun sonraki nesillere aktarımı hem bizim bu çalışmada ekolojik hafıza olarak ortaya koymaya çalıştığımız ormanın yapısını anlamamızı gerektiriyor. Hem de bu bir takım bizim önerdiğimiz stratejilerin devamlılığını gerektiriyor. Evet, sunumumuz bu kadardı. Teşekkür ederiz. Sorular varsa alabilirim. Alabiliriz yani. Biz teşekkür ederiz hocalarım. Ağzınıza sağlık. Bir soru gelmiş. Enver Varan hocadan. Merhaba, orman yangını için stratejiler kapsamında toplumun sürece katılımı nasıl sağlanmalıdır diye sormuş bize. Evet, yani aslında hani biz bunu genel olarak alışkanlık olarak hep katılımdan bahsediyoruz ama en zoru da bunu uygulayabilmekte. Teorikte gerçekleşebilecek gibi konuşuyoruz. Tabii uygulama aşamasında çok zorluk yaşayacağımız kesin. Orman yangını özelinde belki katılım nasıl olabilir ondan bahsedebilirim. Sonuçta ormanların bulunduğu yerde değil mi topluluklar yaşıyor. Yani kırsal alan diyebileceğimiz köyler ve ormandan gelirini sağlayan toplumlar var. Şimdi biz masa başında onlar adına bir planlama gerçekleştirirsek bu birçok anlamda havada kalıyor. Çünkü bir kere toplumun benimsemesi ve o bilinç düzeyine ulaşması lazım. Belki plancıların ya da bu konuda çalışan uzmanların, orman yangını konusunda çalışan uzmanların göremediği şeyler olabilir. Tespit ya da farkına varamadığı sorunlar olabilir.
Bu anlamda orada yaşayan halkın bilgisine, geleneksel bilgisine de ihtiyaç var. Nasıl sürece dahil edilebilir? Belki zaman zaman bu bölgedeki kişilerin ormandan ne tür faydalar sağladığı ya da orman yangınlarında neler yapılması gerektiğine dair bir geri dönüş toplantıları, onlardan geri beslemeli bir toplantı gerçekleştirilebilir. Ayrıca orman yangınları söz konusu olduğunda da burada yaşayan halkın ne tür önlemler alması gerektiğine dair de belki de onlara bilgilendirme yapılabilir. Yani iki şey var. Bir taraftan burada yaşayan topluluklardan bizler bilgi alabiliriz geleneksel yöntemlere dair. Bir taraftan onlar da yangınlara karşı ne tür önlemler alınabilir konusunda daha teknolojinin faydalarından nasıl yararlanabilirler? Belki o konuda bilgilendirme alabilirler. Peki hocam, çok teşekkür ederim. Ben de bir soru sormak isterim izninizle. Ben çamkese böcekleriyle ilgili bir araştırma yapmıştım. Onlar için de ormanların dumansız yangını diyorlar. Ne kadar çok Kızılçam ormanımızın tahrip olduğundan siz bahsedince aklıma onlar geldi. Bu çamkese böcekleri de bildiğim kadarıyla bu Kızılçam ormanlarını özellikle hedef alıyor. Peki bu yaşadığımız yangınlar acaba orman zararlıları anlamında yani o ortamları daha da hassas mı kılmıştır? Kızılçam özelinde soruyorum. Ya da aksine mücadele yöntemlerinden biri o keseleri yakmak. Bununla mücadeleyi daha da mı kolaylaştırmıştır? Bununla ilgili karşınıza bir şey çıktı mı acaba? Yani ben hani bu konunun çok o anlamda bu konunun uzmanı değilim ama benim görüşüm yani ben ekolojik ekodizgenin bütünlüğünden bahsetmem gerekirse aslında her canlıyla bir bütün ekodizge ve ne kadar zararlı görsek de bazı böceklerin bizim fark edemediğimiz faydaları olduğunu düşünüyorum. Yani bu bir döngü içinde eminim ki o böceğin de işe yaradığı bir kısım olduğunu tahmin ediyorum. Yani bunu hani mücadelede evet bu böceklerden de kurtulduk demek çok mantıklı gelmiyor. Çünkü onun özellikle ben belki şu slaytta tekrardan geri gelirsem şöyle bir dakika çok önemli. Evet. Şu döngüye bakarsak burada bir döngümüz var. Güneş enerjisi, yeşil bitkiler, otoburcanlar, etoburcanlar, ayrıştırıcılar. Yani o böceğin de bu döngünün içinde bir yerde yer aldığını ve olumsuz özelliklerinin yanında olumlu çok da özelliğinin olduğunu tahmin ediyorum. O yüzden bunun içerisinden neyi çıkartırsak çıkartalım mutlaka farkına varamadığımız bir zarara uğratacağına eminim. Çünkü ekolojik hafıza içinde onun da bir yeri var. Büyük bir ihtimalle Kızılçamlar yangına nasıl dayanıklılık geliştirdiyse, evrimleştiyse bu böceğe karşı da kendini koruyabileceğini, kendini bir şekilde toparlayabileceğini tahmin ediyorum. Gözlemlediğim kadarıyla belki bundan yıllar önce, 10 yılda olabilir, Kızılçamların birçoğunda sanırım bu böcekten dolayı sararmalar başlamıştı. Ama bir şekilde bir yıl sonrasında kendilerini toparladı bu Kızılçamlar. Ve bir orman mühendisinden duyduğum kadarıyla Kızılçamların bu böceklerle mücadele etme yeteneğinin olduğunu söylemişti. Yani ilaçlamaya gerek kalmadan bir şekilde evrim geçirerek ya da o böceğe ya da haşereye karşı kendini geliştirerek birçok tür kendi varlığını garanti altına alabiliyor. Anladım hocam, peki. Çok teşekkür ederim. Başka sorusu olan hocamız, katılımcılarımız var mıdır acaba? Ben hem Feray hocamıza hem Burak hocamıza değerli katkıları için, bu çalışmalarını anlattıkları için çok teşekkür ediyorum.
Bu çalışmalarına ulaşabileceğimizi de söylediler literatürde. İlgisi Evet. olan, merak edenler her zaman ulaşabilir. Çok teşekkür ediyorum. İzninizle o zaman toplantıyı sonlandıracağım. Son sözleriniz varsa onları alabilirim. Teşekkür ederim. Ben de herhalde yani daha başka bilgi için tekrar soruları yanıtlayabilirim. Bana ulaşabilirler. Ayrıca makalenin detayını da verdik. Ben de teşekkür ederim bu fırsatı sunduğunuz için. Ferhat Hoca zaten önemli olan birkaç şeyin altını çizdi sorulan sorulara istinaden. Orman yangınları bir rejime tabi. Ama yaşadığımız küresel iklim değişikliği nedeniyle bunun boyutları değişiyor ve büyüyor. Yani temel sorun burada. Bizim yaptığımız çalışmada da aslında bu sorgulanıyor. Yani bunun ölçeği Türkiye özelinde Muğla'da hakikaten kendini hissettirdi. Hepimiz burada yaşıyoruz. Deyim yerindeyse başımıza kül yağdı. Yani o dönem hatırlarsanız otoparklara gittiğimiz zaman gökyüzü kararmıştı ve ben hiç unutmuyorum. Gözüme, çünkü biz yanan bölgeden görece uzak diye düşünürüz kendimizi ama değil. Gözüme kül kaçtı. Yani bunun bir sonraki aşaması bizi beklemeden önlem almamız gereken bir aşama. Bu çalışmada da biz onu sorguladık. Yani bu bir rejim değişikliğine mi gidiyor? Ekolojik sistemde görmüş olduğumuz değişiklikler ki onun emarelerini görüyoruz. Tekrar teşekkürler bu fırsatı bize sunduğunuz için. Evet, Feray Hocam, Burak Hocam katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkılarınız için sağ olun, var olun. Biz de teşekkür ediyoruz. Teşekkürler tekrar. Bugün de bir webinarın sonuna geldik. Başka bir webinarda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.